because I feel like my swim top is gonna fall off. Yasaklı madde kullanımları, biraz daha özgürlük. You can join. What is this? Dün öğrendiğime göre su biradan daha pahalı bu arada. Şaşırmayın, bikiniyle ya da deniz şortuyla yatan gençler de mevcut. Don't listen to They are them. really Don't fun. listen to They are them. really fun guys. I like them. Did you get robbed? Yeah. What did they steal? Everything that I had. Yeah. Kameramanımız çok iyi. Teşekkür ederiz Anastasia. You are very good actually. What do you think about Danish men? They are nice. Sonra bana diyorsunuz ki niye kızlarla konuşuyorsun? We live in Germany, but we definitely would move here. Is it bad words guys? No, no, no. Please. Vallahi billahi benim kolum acıdı. My friend texted me and said, I'm going to Copenhagen, you want to come? And I said, yeah. Ne aldın araba bu arada? Hayırlısı olsun. Cupra aldım ben. Teşekkür ederim. Çok iyi bir ortamdayız şu an arkadaşlar. 2, 1. Allah! Bu arada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bazen videolarda diyorsunuz ki Sezer altyazılar üst üste geliyor. Arkadaşlar YouTube'un sağ alt sekmede ayarlar kısmında altyazıları kapat seçeneği var. Hangi dilde izlediğinizi bilmiyorum. Dilleri kapatın. Zaten biz altyazıyı fazlasıyla koyuyoruz. Onu öyle yaparsanız üst üste binmez altyazılar. Böylelikle çok daha rahat izlemiş olursunuz. Haberiniz olsun. Selamlar dostlar. Danimarka'da ikinci videomuza tam Rosenborg Kalesi'nin önünde başlıyoruz. Eğer Danimarka tarihini biraz öğrenmek istiyorsanız 1600'lü yıllara geri gideceğiz. Daha sonrasında Viking tarihiyle devam edeceğiz. Tabii ki de dediğim gibi ilk videonun sonunda buradaki insanların hayatlarını göreceğiz. Konuşacağız onlarla ne yapıyorlar, ne iş yapıyorlar. Tabii biraz da hem kültürel hem de tarihi hem de insanların olmuş olduğu bir videoyla Danimarka videomuzu kapatacağız. Yarın da nereye geçiyoruz? Sürprizini vereyim. Stockholm'e, İsveç'e geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında nereye gideceğiz? Onu daha kestiremiyorum çünkü bir plan yapmadık. Siz ne yapıyorsunuz dostlar? Bu videoyu bir beğeni, bir abone olma olayını yaparsanız, bir de yorum yazarsanız, Sezer kardeşim iyi ki geziyorsun, bizler de seninle gezmekten keyif duyuyoruz yazarsanız çok çok mutlu olurum. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdi Rosenborg Kalesi'ni biraz tanıyalım. Hadi gidelim. Eğer kalenin içine girmek istiyorsanız girişte bilet almanız gerekiyor. Yok ben kardeşim bunun etrafında dolanmak, parkta bahçede yürümek istiyorum, şu nehri görmek istiyorum diyorsanız da bunlar tabii ki de ücretsiz arkadaşlar. Danimarka'da çoğu şeye ücret vermiyorsunuz aslında. Buradan da arka tarafa parka geçiliyor. Eğer geçebilirsem ben buradan geçeceğim. Bu kale 1606-1624 yılları arasında inşa ediliyor. 4. Hristiyan döneminde yapılıyor bu. Ya işte gördüğünüz gibi Danimarka'da çok fazla böyle kırmızı tuğlalı binaları görebiliyorsunuz. Sordum ben bunun sebebi ne diye. Soğuktan dolayı dedi. Gerçekten içerisinin ısınması gerekiyor. Kış aylarında buz gibi olduğu için yalıtımı vesaire buna göre endekslemişler. Çoğu bina da şu anda Danimarka'da kırmızı tuğlayla inşa ediliyor. Gerçekten güzel. Hani biraz gotik mimarisi var gibi diyeceğim, yok. Ne mimarisi bu bilmiyorum ama güzel güzel. Bahçe düzenlemesine baksanıza ya. Ne kadar şık. Bizde park bahçe yapıyorlar küçücük. Adamlar buraya şey yapmışlar resmen. Orman inşa etmişler, görüyor musun? Şu anda burada Danimarka'nın kraliyet mücevherleri ve taçları kalede korunuyor. Bunlar yer altındaki kasalarda sergileniyor ve ziyaretçiler tarafından görülebiliyor. Eğer içeri girerseniz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Krallar hep burada yaşamışlar 18. yüzyıla kadar. Daha sonrasında hatta bu Napolyon Savaş dönemlerinde burası son anda bombalanmaktan kurtulmuş. İyi ki de kurtulmuş. Ben bugün burayı görebiliyorum bu sayede. Hemen dostlar çıktınız o kapıdan, sağa doğru döndünüz. Sizi kralın bahçesi karşılıyor. Ben zaten buraya gelmeye çalıştım çünkü ben burada çok insan gördüm. Dedim ki ben bu kadar insan varsa bunlarla biraz konuşurum. Bakın hemen kale burada zaten. Siz oradan çıktınız, geldiniz. Şuradaki yerden girdiğinizde buraya ulaşabiliyorsunuz. Görüntü çok güzel yalnız. Güneşi bulan Danimarkalılar hatta parklara, bahçelere deniz şortuyla geliyorlar. Çok enteresan. Yani gördüğünüzde burada şaşırmayın. Bikiniyle ya da deniz şortuyla yatan gençler de mevcut. Orada gördüğünüz üzere. Çok güzel ya. Parkları, bahçeleri bu Avrupa'nın gerçekten insanı mutlu edercesine yürüyebileceğin alanlara sahip. Danimarka'da ekstradan bir kültür daha var. Hygge kültürü mü? Nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Sıcak bir ortam yaratma sanatı diyorlar. Nasıl oluyor bu? Mesela dostlarla buluşuyorsunuz. Mum ışığında, battaniyeyle, tüm arkadaşlarınızla beraber bir akşam beraber olmak, böyle bir sıcak ortamda sohbet etmek dostlarınızla. Onlar da buna Hygge kültürü deniyor. Şu anda yine parkın tam ortasındayım. Yani o kadar güzel ki burası. Solum ayrı, sağım ayrı. Hiç taşkınlık yapan yok. Bir tane sana zorla bir şey satmaya çalışan yok. Yani belki de şu anda ortamda en rahatsız edici olan kişi benimdir.
elimde video falan hani kötü bir şey yaptığım için değil ama anladınız siz onu. Yani insanlar burada keyif yapmaya geliyor. Ben biraz da şu an sizlere içerik üretiyorum, çalışıyorum. Ondan dolayı böyle söylüyorum. Yoksa kimseye bir rahatsızlığımız yok çok şükür. Herkes mutlu mesut. Zaten konuşurken de hep böyle insanları kırmadan sakin sakin konuşmaya çalışıyorum ki videolarda da bunu hissediyorsunuz, yazıyorsunuz. Parkın şu an en sol kısmına geldim. Şurada da bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum, çözemedim. Gidiyorum oraya bakmaya. Ne oluyor orada? Oturmuş insanlar bir şeyler izliyorlar. Aa, tiyatro gibi, kukla gibi. Evet. Oha, herkes oturmuş bunu izliyor. Çok iyi değil mi ortam? Bahçede çıkıyorsun, direkt sol tarafta böyle bir şey var. Şimdi size soruyorum, Danimarka deyince aklınıza ne geliyor? Yorumlarda yazın. Benim 3 tane şey geliyor. Bir tanesi, en önemlisi bence Vikingler. İkincisi Schmeichel, Peter Schmeichel, eskiler bilir. Ya da Kasper Schmeichel mıydı? Bak, Schmeichel'lar karıştı, siz söyleyin. Ve üçüncüsü de son dönemlerden Eriksen gelir. Tabii daha yok mu? Bir sürü vardı. Nielsen'i var, Hög var, Fenerbahçeli futbolcu falan derken. Ve en önemlileri tabii ki de Vikingler. 8 ve 11. yüzyıllarda hatta dünyaya ağır bir yara bırakan Vikingleri bilirsiniz. Diziden de izlemişsiniz de. Yani Ragnar vardı, Ragnar ölüyordu falan. Daha sonrasında oğlu Ayvar geçiyordu olaya. İşte Floki vardı. Vardı. Şimdi bu Vikinglerde 8 ve 11. yüzyıllarda İsveç, Danimarka, Norveç. Bunlar Viking olarak neredeyse İngiltere'nin belli bir kısmını almışlardı bile. Tabii daha sonradan dağılma dönemleri yaşıyor falan. Bunların dini inançları da Odin'dir. Odin'i hatta adak adarlardı, bir insanı öldürürlerdi falan. Değişik bir kültürdü. Acımasız bir kültürdü. Hani yok olması aslında üzücü değil, sevindirici çünkü çok fazla insanın canını katletmişlerdi. Öyle bir hikayesi var Danimarkalıların. Şu anda ise tam tersi. Melek gibiler. Yani hiçbir zararları yok. Gelirler burada parkta, bahçede oyun oynarlar. Otururlar, güneşlenirler bu şekilde. Keyif yaparlar. Enteresan bir toplum. Excuse me, are you Danish? Can I ask some question about Denmark for my YouTube travel channel? Giving some information. I'm not Danish. You're not Danish? I mean, But you live here? we live here. Perfect, it's enough. Okay. Google says that this is the most safety city. Do you feel that? Yeah, definitely. 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 Like you can go out in the night every time. Yeah, especially as a woman. As women, it's so easy. super easy. Do you think women are more than men here? I think it's equal. What do you think about Danish men? They are nice? Yeah. Yeah. They're Yeah? Because when I ask this question for the American girls, they don't like American guys. But you like the Danish guys, yeah? They're cool. Yeah, I guess you gotta be lucky, but How is life here? Do you like to be happy in Denmark? yeah, life is great. What about weather? Do you hate the weather or is okay? Well, I come from Poland, so where I come from, it's Poland exactly is the a same cold, weather. yeah. So Where are you coming from, Poland? Gdańsk, I like Gdansk also. What are your names? Birta. Birta? Kasia. Cesar, nice to meet you. Nice How to can I say Danish, nice to meet you? Klydt. Hyggligt. Møde dig. Hyggligt et Møde dig. møde dig. Yeah. Hyggligt et møde dig. Yeah. Okay, nice. Thank you so much. Thank you. Have a lovely day. Enjoy your day. Thank you. Evet, gördüğünüz Danimarkalı kızlar kendilerini güvende hissedebiliyorlar burada. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürebiliyorlar. Çünkü harbiden yani ben geldiğimden beri 1,5 gündür böyle ulan tuvalete giriyorum bir düşünüyorum kendi kendime. Ulan ne kadar güzel ülke ya. Hiçbir sorun yok. Ne kadar keyifli herkes. Hiçbir problem yaşamadan hayatını sürdürüyor falan. Bak Danimarkalı erkekler orada soyunmuşlar. Yatıyorlar falan. Burada başkaları bisikletiyle gelmiş. Keşke ben de bisikletimle gelseydim. Şimdi yürüyeceğim geri oraya. Öyle. Tamam. Ya bende bir çekinme olmuş ya. Önceden böyle bir şeydim. Hani gamsızdım. Patır patır insanlarla konuşuyordum ama son zamanda acaba yanlış bir kelime kullanır mıyım falan diye çekinmeye başladım ya. Bak kız oturmuş burada uzanıyor, kitap okuyor falan. Çok iyiler ya. Bu kadar park bahçe yeter. İnsanlara da görüştük. Şimdi daha farklı bir yerlere gideceğiz arkadaşlar. Yolculuğumu hep bisikletle yapıyorum. Açıyorum Google Maps'i de. Bisikletle patır patır gidiyorum. Dikkatli sürün. Yollar biraz karışık olabiliyor ama inanın bana çok zorlamayacak. Türkiye'den geliyoruz çünkü. Her şeyi başarabiliriz. İşte dostlar karşınızda ikinci yerimiz Frederick Kilisesi. Halkın deyimiyle Mermer Kilisesi. Tam 145 yıl sürüyor yapımı. Ama ben birazdan bilgi vereceğim sizlere. Öncesinde sizlere tabii ki de buranın olmazsa olmaz gidilecek yeri 7-Eleven'a götürmek istiyorum. Ya Sezer biz bütçeli gezgin değiliz. Daha uygun fiyatlarda gezmek istiyoruz diyorsanız geleceksiniz abi. Buralarda alışveriş yapacaksınız. 7-Eleven'a girdiniz. İçeride bak kahveler falan bir anda ucuzladı. Bizim 50-60 aldığımız şeyler 33-35'lere düştü. Geldiniz buradan su almak istiyorsunuz. Dün öğrendiğime göre su biradan daha pahalı bu arada. Bak 20. Burada da 20 ama kaliteli su. Benim aldığım dandik su mesela. Buradan isterseniz noodle alıp yapabilirsiniz. Sandviçler alabilirsiniz. Nerede sandviçler? Böyle
bölümünü de göstereyim ben size. Yani biraz daha bütçeli gezmek istiyorsanız burası çok daha mantıklı olacaktır. Mesela bak bunlar 23. Çoğu yerde 35-40 da hatırlarsınız. Şurada böcek var. Burada sandviçleri var. Karnınızı doyurmak için. 2 tane alırsanız 85'e düşüyor hatta. Orada tanesi 110 falandı ya. Hani o yüzden bütçeli gezmek isteyenlere de böyle bir seçenek göstermek istedim. Derseniz meyvenizi de alabilirsiniz. Vesaire vesaire. Neyse biz Frederick Kilisesi'ne geri dönelim. Mermerden yapılmış olan kiliseydi sözde ama yapamadılar. Çünkü baktılar maliyetler çok çok ucuz. Adı Mermer Kilisesi kalmasının sebebi de bu. Mermer çok pahalı olduğu için ucuz taşlarla yapmaya karar vermişler. O yüzden de 100 yıl falan bekletmişler. 145 yılda bitirmişler. 1700'lerde başlıyorlar, 1800'lerde bitiriyorlar. 4. Frederick döneminde başlamış bu kilise. Büyük ihtimal Frederick ismi de oradan geliyor zaten. Ama gerçekten çok güzel. Özellikle kubbesi 46 metre yüksekliğinde. Benim bildiğim buraya çıkmak bedava arkadaşlar. Yani şehri tamamen görebiliyorsunuz. Bakacağım birazdan. Bu tarafa doğru yürüyorum şu anda. Burayı da terk edeceğim birazdan. Bir de bunların Christiansen mi artık? Christiansen mi ne? Diye bir hippie kentleri var arkadaşlar. Ülkeden tamamen bağımsız. İçeride işte hippie deyince aklınıza ne gelir? Yasaklı madde kullanımları, biraz daha özgürlük. Yani Jamaika Bob Marley style bir yerden bahsediyorum. Tamamen bir de Kopenhag'ın göbeğinde olan bir yer. Kimse oraya dokunmuyor ve içeride video, fotoğraf çekmek yasak. Ben gideceğim oraya. Eğer çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem de artık yapacak bir şey yok. Ben az önce size arka tarafından başlayarak gösterdim arkadaşlar. Burası da ön tarafı. Şuradan da giriş yapabiliyorsunuz. Amalienborg Sarayı'yla bizim az önce gitmiş olduğumuz Rosenborg Sarayı'nın ortasında yer alıyor burası haritada. Çok yakın zaten her yer birbirine. Bisikletler yeri gezebilirsiniz. Ben şimdi içine girmek istiyorum. Nasıl bir süreç bizi izliyor? Görmüş olalım beraber. Bayağı da insan oturuyor burada. Hadi bakalım gidelim. Welcome to church. Sessiz olun her zamanki gibi. Çok iyi değil mi ya? Abo. Şu görkeme bakın arkadaşlar. Şimdi Anastasia ile tekrar buluştuk. Buranın en fazla insanın olduğu bir kanala gidiyoruz. O kanalda insanlarla konuşacağız. Bakalım buradaki insanların görüşleri neler. Ama oraya gitmeden önce we gonna eat croissant chocolate. You gonna take croissant chocolate. I will take BMO, which is Bolle met Ost. What's Sorry that? for my Danish. This is basically like a bun like this, but it's gonna be cut in half with the butter and cheese. It's a very Danish thing to do. Okay, with coffee I'm gonna and try cheese, from like you. that. Ben muhtemelen ya bundan alacağım. Çünkü çikolatalı kruvasan kalmamış gibi bu bademli. Ama ben bundan istiyorum. Çikolatalı kruvasan nasıl olmaz ya? Karamelli var. Of. Lan yine şişmanladık, daha da şişmanlayacağız. Neyse son yiyişler. Öyle diyorum artık. Şimdi önce onunkinden deneyeyim. Böyle yağlı ekmek aslında. Isıracaksın. Rüzgar. Abi ben bunu aşeriyordum ya. Delicious. Toplam 80 tuttu, yaklaşık 9 euro falan yapıyor arkadaşlar. Kaç 9 ya? 10 euro yapıyor galiba. Aynen. 10 euroya geç. Hadi röportaja. Şimdi dediniz ki Danimarka'da sahil yok mu abi? Danimarka'da gençler ne yapıyor abi? Kardeşim, Danimarka'da insanlar güneşlenemiyor mu? Tabii ki de bu şekilde güneşleniyorlar arkadaşlar. Genelde kanal çevresinde olurlar. Bakın dün gelmiş olduğumuz yer burasıydı. Buradan itibaren yürümüştük. Burası tıklım tıklım. İnsanlar buradan atlıyorlar, yüzüyorlar. Aynı şekilde karşıdan da dün atlayanları görmüştük. Bir de böyle çimlenmeye gelen arkadaşlar var. Bunlar da burada genelde güneşi bulduklarında hafta sonları, hafta içi fark etmeksizin boşluklarında işten çıkıp buraya gelebiliyorlar. Ben bazı insanlara sormak istiyorum. Gerçekten Danimarka'da yaşamaktan mutlular mı? Yani özellikle Danimarka'ya gelen insanlarda ya da Danimarka'ya gelecek olan insanlarda Danimarka toplumunun söylediği şey güneşli zamanda gelin. Güneşsiz zamanda psikolojiniz bozulabilir. Hatta bilgiye göre en fazla antidepresan hapı kullanan ülkelerden bir tanesi ama bir yanlış bilgi vermek istiyorum. Yani düzeltmek istiyorum o bilgiyi. En fazla intihar eden toplumun burası olduğu söyleniyor fakat böyle bir şey yok. Hey guys, how are you? What do you play? Poker? Durak. Yeah. I don't know this game before. I didn't play. I have quick question. I'm not gonna disturb more. If you have the chance to live another country, what would you best for you? I would want to go to San Francisco in the US. I lived there before? Yeah, I lived there for 6 months. Better than Denmark? Different. What about you, brother? Switzerland, I think. The nature is amazing. Nature and Texas. Texas, yeah, Texas is right. What about you, brother? I would stay here. Okay, enjoy your game guys. Bak sonra bana diyorsunuz ki niye kızlarla konuşuyorsun, neden erkeklerle konuşmuyorsun? Hay,
Do you mind not sharing it? Ha, of course we can cut, no worries. Okay. Danimarka'da da böyle oluyor. Çekiyorsun, boşuna çekmiş gibi oluyorsun. Kız geldi mesela şey dedi, ya bunu paylaşmasak olur mu dedi. Yine burada çimde oturan bir sürü insan var. Gerçekten burada röportaj yapmak bayağı zor yani. Hani çocukların enerjileri baktığınızda Latinlere göre, Amerikalılara göre bayağı düşük kalıyor. Ama fark eder mi? Yok, biz enerjimizi vereceğiz. Enerjimizi her zaman verdik, vereceğiz, devam edeceğiz. Abi çimlerdeyiz ama ben korkuyorum soru sormayı çünkü beni itiyorlar şu anda. Hani çok zorlanıyorum şu anda. Buradan devam eden bir yer daha var. İnsanlar burada yine oturmuşlar, konuşuyorlar. Şimdi baktık orada olmuyor bu işler. Çimlerdekiler çok zor. Dedik ki bir de kanalın etrafına gelelim. Bakın sağlı sollu döndüğümüzde o tarafta çimler vardı. Burada tahtanın üzerinde aileler yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada denize giriyorlar. Bir de bu tarafa girmek istedim. Daha enerji olacağını düşündüm. Ortada havuz da varmış. Çocuklar falan burada yüzüyor. Bayağı keyifli alan ya. Burada aile olayı da çok önemli bence ya. Çoğu kişi evli, çocukları var 2-3 tane. Aile yapıları çoğu ülkeye göre daha sağlam duruyor burada. Hi girls. How are you? Do you want to be on the video, if you don't mind? I have quick question. Okay, what's your question? What is the best thing in Copenhagen? Reffen. What's that? It's like an island, or not really an island, but you have to go with the bike maybe 10 minutes. And it's a big street food market with containers, and you can buy any food out And of also the world. you can swim there? You can swim there, I guess. Yeah, you because can. it's island, yeah? Yeah, of course. And it's really beautiful, a good vibe, good mood. Yeah. Cool people. Like it there. I have another question. If you have opportunity to live except Denmark, which was the most you like as a country? So we live in Germany. We live in Germany. You live in Germany? We live in Germany, but we definitely would move here. Yeah, I would yeah, move here. definitely. Definitely. Yeah, but I think Vienna, so Uh-huh. Austria is also a really, Good. really nice place to live. I was there. It's very nice. It is. Especially chocolate cake. Yeah. Sachertorte. Yeah. So what are your names? Jule? And Svea. Dankeschön. Danke. Gerne. Have a good day. Bye bye. Abi Danimarkalı diye sorduk, Alman çıktı. Demek ki Almanlar daha sıcakkanlıymış. Hep Almanlara sallardım ama Almanlar gerçekten şu an gönlümü fethettiler. Yani çok gidecek yer de kalmadı açıkçası. Şimdi orada da yer var. Biz buradayız. Bu tarafa da gidebiliriz ama oraya geçiş nereden oluyor çözemedim. Burada da bir tane yine kanal var ya. Kanalı burada yüzüyorlar. Ulan ne acayip yerlerdeyiz ya. Buradan atlayana. Gel şurayı izleyelim biz ya. Kız ipe bastı geçti. Çocuk da ipe basıp geçiyor. Biz de ipe basıp geçebiliriz bence. Bizim neyimiz eksik? Aha, duş yeri var. Atlayana valla. Valla kardeşim Asyalı. Aha, dimdik atladı valla. Arkadaşlar böyle atlamayın. Vallahi billahi benim kolum acıdı. Sizin de acımasın. Başkası da atladı. Fark ettiniz mi? Hiç öyle aman şişman insan görmediniz. Lan dur. Çok fazla şişman insan yok bunların toplumunda. Çünkü günde ortalama 3 kilometre bisiklet sürüyorlar. Hi girls, how are you? How is it going here? Great. Enjoying here? Yeah. Where are you from? The States. That's why you are more friendly. Finally, when I ask the people like question, they're no. But States is totally different. Where are you coming from? Philadelphia. Philadelphia? North Carolina. North Carolina. How is weather there right now? It's cold? Hot. Very hot. Very It's like high. 38 degrees Celsius. So what are you doing here? Just for... Study abroad. How is life in Denmark? Better than USA or... I think so. It's a lot more calm. What about friendships here? You can join. What is this? You're from the United States as well? I am from the United States. Okay. Do We you... all met like 3 weeks ago. So. So cool. Do you have any Danish friend also? Not right now. I made a few, yeah. Bizim kızı ıslattılar ya. Hey, that's okay. How is life here? It's pretty nice. I like it. Yeah. Great. Especially summer is very good. Yeah, I'm So curious good. to see how it is in the winter though. Don't stay here winter. Yeah, Yeah, Go back home. Go back home. How long are you gonna stay more? 3 more weeks. How old are you? 20. 20? 20. Mine is 33. 33. So, what was the best country for you to travel? Ireland. Ireland. Yeah. My family's in Sweden, so. Sweden. So Sweden. I don't know, yeah. I'm going to Sweden tomorrow. Oh, Stockholm, it's very yeah. nice. It's nice? Yeah. Okay, cool. A little bit less outwardly friendly. I feel like Danes are a little bit more friendly, but I don't know. People say the complete opposite though. Depends on the person maybe, but Yeah. still a bit cold, yeah. What about you? I went to the Netherlands. I really like the Netherlands. Netherlands. Cool. I'm changing my answer to Finland. Finland. is- Yeah. Finland is good as well. Nature is very good there. Very nice to meet you ladies. Enjoy your trip. Bye bye. Did you see United States? Yine şaşırtmadı abi, Amerika. Yani Danimarka olsaydı konuşamıyorduk ama Amerika olunca cayır cayır konuşuyoruz. Çocuklar top oynuyorlar.
Dediğim gibi bak kanalın içinde burada yüzüyorlar. Kanalı ayırmışlar oradan. Havuz gibi yapmışlar. Ama baktığımda bir sürü şey de var. İçerisinde böyle yosunlar falan da var. Enteresan bir yapıya sahip burası. Kameramanımız çok iyi. Teşekkür ederiz Anastasia. You are very good actually. I'm talking Turkish. Evet, but still good, still good. Arkadaşlar şimdi tam karşıya geldik. Yine kanalın karşısındayız. Az önce oradaydık, dedik bir de buraya bakalım. İnsanlar belki burada daha pozitiftir. Denize daha yakın oldukları için diyeceğim. Deniz de değil, kanal. Bir deneyelim şansımızı ya. Bakalım. Buradan itibaren bir yürümek istiyorum. Dün çünkü burada çocuklarla çok güzel sohbetimiz olmuştu. Bakalım şimdi nasıl olacak. Hey girls. I have a quick question. What makes you happy? Oh my gosh. Dancing. What kind of dance do you like? All of it. All of it. All of it. Doesn't matter. Yes. Just music. Reggaeton. Reggaeton. Yeah. You? Son and Friends. So you're happy right now. I'm so much. super happy. Can't you see? Yeah, I can see your face. What about you? I would say Friends as well. You are Also the best me, friends? also me. You From need my to say friends, yes. my friends make me You happy. You just say dance. Yeah, dancing with Dancing my friends in the sun. Yeah. Where are you from? I'm from Canada. Netherlands. Denmark. Perfect. How do you know each other? We met in Guatemala actually. Oh really? Yeah. From where? Antigua? Simuk Champe. Simuk Champe. Yeah. I was there in Livingston also. Really? Yeah, yeah. I really like Guatemala actually. Also people are very nice there. Yeah. And the food was nice as well. Yes. Amazing. Well, Not we're that- vegetarian. Vegetarian, so yeah, they eat carne so much meat. Yeah. Yeah. What's your favorite country? Colombia. Mexico, I think. Mexico. Oh. From where? Colombia. Ne diyeceksin? I cannot pick. Ne diyeceksin? I don't know. Maybe Santa Marta. Nah, Santa Marta is a bit No, scary. scary. A bit scary for Our me. friends steal something from in Santa Marta. Your friend Yeah, stole, yeah. robbed somebody? Robs, yeah. No. Their passport also $400. Wait, they robbed someone or they got robbed? They got robbed. Okay. I was In English, they got robbed. So. I don't have thief friends. No. I'm like, I got robbed in Bogota. Was it your friends? No. Did you get robbed? Yeah. What did they steal? Everything that I had. Everything? Yeah, I got 3 guys with knives chased me Fuck. home and took everything from my bag. But And it's it's still okay. your favorite country. Okay, very nice to meet you. Nice to meet What you. are Where your you names? From? Where are you from? I'm from Turkey. From Turkey. You've been in my country? Never, but I want to go. You should come. Yeah. You will love it. Let's go. Next trip. We make more Danish friends in Turkey. Yeah, of course. Okay, my name is Cesar. Very nice to meet Cesar? you. What are your names? Bea. Rose. Rose. Fleur. Yeah. Yes. Cesar, nice to meet you. Nice to If you meet want to you. watch, you can subscribe this channel also. Okay. You can see. Okay, Cool. thank you. Have a good day. you. Thank you so Ciao, much. Evet, çok iyi başladık. Bak buradan böyle yürüyebilirsiniz. Bir sürü insan var. Ben bunlardan çekiniyorum ya. Valla ben bunlardan çekiniyorum. Soru sormaya korkuyorum. Normalde olmazdı bende ama Danimarka'yı açmamız lazım. Biraz bu insanlar çok fazla topluma yayılmak istemiyorlar. Bir de şöyle bir problem var. Hani bunlara şey diyorlar ya, dünyanın en mutlu insanları, işte refah düzeyi falan. Ben videolarda bahsediyorum. Hadi lan oradan. Gelsinler Bali'deki insanları görsünler. $200 kazanıyorlar ayda. Refah düzeyleri çok düşük seviyede. Ama o Bali'deki o enerji ruh var ya, Tayland'daki, Sri Lanka'daki, Brezilya'daki, yanına yaklaşamazlar. Bence her şey para değil ya. Her şeyin para olmadığını bu saydığım ülkeler fazlasıyla kanıtlıyor arkadaşlar. Buradan atlıyorlar işte. Yürüyoruz. Hey, how are you? Good, how are you? I'm good. Where are you from? Georgia. Georgia. The States. So how is it going so far? Really good. Really good. How long have you been here? 2 days now. And then you're gonna stay more? Yeah, like 3 more days. So why did you come Denmark? My friend texted me and said, I'm going to Copenhagen. You want to come? And I said, yeah. So you're perfect, you know? You think like this. What's your next? I think maybe Berlin and then Amsterdam. So Europe tour for you. A little bit, just a quick one. Where do you live in USA? Atlanta, Georgia. It's cold right now or hot? The hottest shit. Hottest, yeah, hottest one, yeah? Hottest shit. And your friends? You This came is- together? No, this is Max. I just met him. He's from California. You know each other from the hostel? Yeah, Ah, nice. Which hostel do you stay? Copenhagen downtown. Ah, okay. We stay in next house, Copenhagen. Oh, okay. It's very nice one. If I you know- have time. I know someone who is staying there as well. Yeah, I just stayed there 2 days. It was amazing. Yeah. Very nice to meet you. What's your name? Emma. Emma, Cesar, nice to meet you. Enjoy your trip. Enjoy your trip, brother. Can I ask what you're up to? Just interviewing people. It's about to travel, asking some nice question. I have YouTube channel. Okay, okay. What's your favorite country, brother? I really liked Portugal. I went to Lisbon for about a week, and I loved it. Better than Copenhagen? I think I like Copenhagen more. Yeah. Well, we've been here. We've extended our stay at our hostel 3 times. We came 2 weeks ago, and then basically just kept extending. We did like 5 days, and I was like, let's do 5 more days, and then I was like, let's just do the week. Always extending. Yeah. We just been really liking it. It's gorgeous, nice people. It's we also very came at gorgeous, the right time. yeah. Yeah. I The think food that's also cool. delicious also. It is. It's just expensive. So expensive, bro. More than USA. How possible?
Right. Well, I'm from California as well. Yeah, so California is like the most expensive place you can be. And I came here and I was like, it's the same price. I was like, More than, Jesus. sometimes more than California. Yeah, I yeah. see. Where do you live in California? The Bay Area, like just south of San Francisco. I was But- living in Los Angeles 3 months. No way, yeah. The price is still cheaper than here. Yeah, it's ridiculous. Where are you guys traveling to next? Next, I'm going to Sweden. To Stockholm? Yeah, Stockholm. Oh, we just came from. It's a How is- beautiful place. Yeah, beautiful place. I would really recommend checking out Södermalm. It's really like young people, hippie vibe, really nice, and it's a lot cheaper. I'm gonna try, bro. Yeah, Thank yeah. you so much. It was a pleasure to meet you. What's your name? Cesar, you? Max. Max, very nice to meet you. Yeah, yeah. Enjoy your day. Thank Same you to so you. much. Thank you guys. Abi yine Amerika'ya. Lan ben Amerika'da mı yaşasam ne yapsam? Amerika'da aldığım elime konuşuyor. Çok ilginç bir yer ya. Yemin ediyorum. Oh my god. Kameramana bak. Koşarak şey. You're very good. You need to come with me, Anastasia. We need to travel, make videos. Oh my god! Oh my god! Hi brother, how are you? Is it live? Yeah, not live, but it's gonna be on the YouTube. YouTube? What's Yeah. your name? Yeah. Cesar, brother. What you His name. doing? Hello. What you doing? Travel, brother. Me for my basketball. Yes. Where are you from, guys? We from here. Here. Oh. No. In city. City. Yeah, Venløs. Venløs. You been there? No, not yet. Is it beautiful? No, it's not just No. fun. You see Parker going around. That's why you come here to swim, yes? Yes. No, You yes. don't have sea there? No, we have seen. We are Damusøen. As we have a lake, but it's very disgusting. Very disgusting. Very disgusting. Yeah. Here is much better. Go to Rumas. Rumas. If you want to be shot at Parker, you go to No. Don't listen to They are them. really fun. They are really fun, guys. I like them. Do you know what a You wanna Parker jump, is? guys? Yes. Let's go You there. film Jump. us? Jump. We shop only for you. They are my guys, you know. But slowly, okay, slowly. Don't get I only danger jump things. if I see myself on YouTube. Of course, you're gonna see yourself. Gonna film. Hadi. No. Yes. How many? Yeah, he's gonna how many film. subscribers do you have? 189,000. Oh! Where are you from? Turkey, guys. Turkey. I've been there in Alanya. Alanya. Did you like it, Alanya? Hadi bakalım, atla bakalım. Oh! 2, 1. Are you ready? Yeah, ready. Let's make it. Ready? 3, Yeah. 2, 1. Woo! Çıtır çıtır atlıyorlar. Hadi bakalım. 2, 1. Hey, be careful. Hadi bakalım. Hoppa. Another one. Ready? Now your turn, brother. Wait. Last one. Be careful, okay? Slowly. Don't take risk. Woo! Now your turn. You're not gonna jump? She's gonna jump. Come. Where are you from, girls? We're from Denmark. She wanna jump. She wanna jump? Hi, YouTube. So what's the best thing in Copenhagen? Tivoli. He's doing a Tivoli. The vibe and people here, it's really nice. Tomorrow it's gonna be a concert. Oh, really? Yeah. But tomorrow I'm going to Stockholm, guys. Oh. Lav et backflip. What are you Ikke doing in herfra, Denmark? Zulu. Front flip. Ikke What are you herfra. doing in Denmark? Ikke herfra. What are you doing in the Denmark. Just travel, seeing the around. It's beautiful city. I like it. For YouTube, like travel channel. What's your name on your channel? This one. When are you Take the posting photo. this? After 1.5 months. I'm gonna follow you so Thank I you. can watch the video. Thank you. You need to follow, yeah. Cesar. Follow. Yeah, okay. Ay, yeah, see. Send it to me. Have a great day. Have a great day. Bye bye. See you. See you guys. Evet, böyle bir hikaye işte. Jumpladılar falan filan. Hi, how are you? You gonna jump as well? I can. I wasn't planning on it. Oh, really? So we can go there together. Because I feel like my swim top is gonna fall off. But it's gonna be fun because you're gonna be there, you know? Okay. Anyone doesn't gonna see What are you. you guys doing? Just We recording have people like jumping travel. off? Yeah, kind of. Nowadays, yes. What's your name? Clara. Cesar, where are you from? I'm from Florida in the States. I can Hey, jump. let's Here, go. let me Let's go. this to him. This is YouTube, brother. Cesar Yılmaz. She's gonna jump. Okay. You have nice tattoos. Do what? You have nice tattoos. Yeah, That's true. Fred again. Do you know him? Oi, who? Fred again, EDM artist. So, All right, do you wanna ready? say something? Last words? If you don't know, don't worry. 10 points. What's your name? You're gonna slide down? Cesar Yılmaz. He's gonna slide down. Bro, I'm gonna make a video. Ready, brother?
Oğlum çocuğa bak ya. Say some Danish things, guys. Vi kan godt lide fisse. Vi kan godt lide fisse. Vi elsker fisse. Fisse og patter og røv. Fisse, patter og røv. Vi kan godt lide fisse, patter og røv. Is it bad words, guys? No. Please don't. Please. Perfect. So what's your name? My name is Daniel. Liam. Where are you from? Denmark. Copenhagen. We live here. Do you like Denmark, guys? Yeah, we love it. How old are you? 11. 12. So you go high school or elementary school? Which one? Middle school. Middle school. What's your favorite lessons? Probably history. Math. So you're not in the same class, yeah? Yeah, we are. Same class? So you know each other from the school? Yeah. Do you play football, guys? Yeah, we What's your favorite team? Arsenal. Liverpool or Barcelona. Liverpool, Barcelona. What about Copenhagen? You don't support your country? Yeah. But mostly Arsenal or Liverpool. Yeah. What was the best football player as a Danish now? Eriksen. Eriksen, yeah? Eriksen. Oh yeah. Højbjerg. Højbjerg. Yeah. Okay, thank you so much, guys. Very nice to meet you. Enjoy your day. Thank you. Thank you. Bye. They are so respectful, guys. They are so nice. Kids are more social than Kids are adults, more right? social, yeah, that's true. Hola, ¿cómo estás? Argentina? Viva la Argentina. My favorite country, Argentina, also Brazil. Where do you live in Argentina? I'm from Patagonia. Patagonia? Cordoba. I was in Cordoba. Very nice, yeah. I stayed there 2 nights. It was very nice, actually. I got the bus from Cordoba to Iguazu. It was 22 hours. It's a very long trip. Yeah, very long time. Very big. You drink mate? Everywhere. Yeah, every You day want one? and everywhere. Yeah, one I can try, yeah. You try before? Many times. Oh, so delicious. I'm from Turkey. I'm from Turkey, but my favorite country is like Brazil also. Argentina. I was in Florianopolis. There was lots of Argentinian people to swim there, yeah. It's beautiful. Also here we had a lot of Argentinians. Really? Here? Everywhere, yeah. How is life here? Did you like here? Yeah, now the summer is picking up. It's been very rainy and cloudy, and now the weather is Amazing, point yeah. amazing. Yeah. How long have you been here? 5 months. We came in February. Yeah, middle of February. So we had a little bit of winter, and now enjoying like the best part. Yeah. Best part. Yeah. How do you get this? Like, do you have work permit, something here? He has We also Italian need- citizen. Perfect. But European passport also, Italian citizenship as well. So I'm allowed to come. Your grandfather, yeah. Yeah, my grandfather. Like this. And I have a working holiday visa. So you can travel also Just- work. Yeah, I can stay 1 year here in Denmark and just work nine months and then travel 3 months. How is situation now in Argentina? Still inflation is getting high or better? Too expensive. Never better. Never better, yeah. I mean, now it became very expensive in dollar. Yeah, I mean, know. If you compare with a couple of years ago, like 2 years ago, 3 years ago, but the inflation is Getting down. lower. Yeah, it's getting down a little. But it doesn't work because still expensive, you know. It's expensive. Before we had a lot of inflation, like over 100% a year. I know. But the country was cheap in dollar. Now it's steady, the inflation, maybe around 30% a year, but it's very expensive in dollar. Very So this, I don't know, some people they say that we're going to something better, but right now it's very hard. Very hard. Yeah. I know, very hard. Yeah. What are your names? ¿Cómo te llamas? Agustina. Agustina. Gonzalo. Gonzalo. Cesar. Cesar. Mucho gusto. Placer. Mucho gusto. Gracias. Pleasure. Thank you so much for mate. Have a lovely day. Bye bye. Thank you. Bye bye. Yani ben bu konu hakkında gerçekten konuşmak istiyorum. Davetkarlıkları, insanlıkları, adamlıkları. This is my channel, guys. You can take photo if you want. Show it to Cesar your friends. Yılmaz. We showed to our friends. This one. Yeah brother. Thank you so much. See you guys. İşte az önce diyordum Latin abi. Latin çok başka bir yerde. Konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten müthiş insanlar. Geldi bak direkt denemek ister misin, içmek ister misin dedi. Arkadaşlar bakın size kimi getirdim. Nurce. Nurçe. Nurçe.
Ç'yle. Ç'yle. Yunus Günçe gibi oldu. Ç'yle. Besace. Vallahi burada mı yaşıyorsun? Ben Aarhus'ta yaşıyorum. Ne kadar oldu? Ne kadar oldu? 1,5 sene olacak. Nasıl Danimarka kültürü? Alıştın mı? Ben çok sevdim. Süper, harika. Keşke burada da olsaydım, O kadar büyüseydim. diyorsun ha? Ben evet çok sevdim. Peki Danimarkalılarla aran nasıl? İyi arkadaşların var mı yoksa hep başka ülkeden insanlar mı? Yok, genelde lokal. Çünkü Hadi ya. ben Aarhus'ta yaşıyorum. O taraf daha asıl Danimarka diyelim. Gerçek Öyle bir Danimarka. muhabbet var. Ya ben burada Danimarkalılarla röportaj yapayım dedim. Mahvettiler beni. Konuşmuyorlar. Hepsi çekingen ama Amerikalılar, işte Arjantinliler falan denk geldi Allah'tan da. Ha. Öyle konuştuk ya. İyi. En azından öyle yaptık. Bir international ekmeği yenmiş. Yendi valla. Şimdi burası neresi? Neredeyiz biz? Şu an biz neredeyiz? Ben Sen de de bilmiyorum. Ben şimdi buraya niye çıktım? Arkamızda ne var demiştin? Pub quiz mi demiştin? Şirketlerin pub quiz etkinliği var. İnsanlar birbirlerine sorular soruyorlar anladığım Evet, kadarıyla. ekip olarak bilet aldılar. Aha. Şimdi birazdan işte tarihti, müzik olabilir, coğrafya olabilir, genel kültür soruları normal. Şirketler işten sonra etkinlik yapıyorlar. İşte bira içimi oluyor. Bunlardan sonra bir yemek merasimi oluyor. Beraber kaynaşma, etkinlik, böyle şeyler çok yapılıyor. Çok güzel. Yani insanların sosyalleşmesi açısından da hani şirkette çalışanlar birbirlerini görsünler diye de çok güzel Bu bir şey. şekilde sosyalleşiyorlar, evet. Öbür türlü yani adamlar belki birbirini hiç göremiyor. Bu sayede Normalde kolik senin koliğin, iş arkadaş, iş arkadaş. Benim normal arkadaşlarım da oluyor gibi Aha. diyelim. Ama iş işte kalıyor ve bu şekilde sosyalleşiyorlar. Sürekli Friday bar oluyor. İşte şu etkinlik, volunteer gönüllü yapmak zorunda mesela. Hadi ya. Aynen. Çok iyi. Bizim şirket zorunda, işte yılda 3 kere böyle bütün günü ayırıyorsun. Evsiz besleme, işte çöp toplama, bu tarz şeyleri yapıyorlar. İnsanlara da yardım ediyorsun Aynı zamanda yardım etmek durumundasın, aynen. Çok iyi, çok iyi. Bence çünkü insanlara yardım ettikçe daha da mutlu olabiliyorsun bu hayatta. Evet. O anda da lanet gelsin falan dedi içinden galiba. Hayır, hayır. Kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım. 31. Evet, Ben de 30 33. yaşında. Hı hı. 30 yaşında ilk kez buraya çıktın ama daha önceden var mıydı böyle yurt dışı deneyimin? Tabii bu şimdi Danimarka ile beraber bu benim 23. ülkem yine. Süper. Çok Ben iyi. zaten geziyorum. Gezginsin sen de bir nevi. Ben evet gezginim. Ama içerik üretmiyorsun. Yok, üretmiyorum. O zaman başla ya. Yok ya. Ya güzel olurdu da işte eğlence diyelim benimkisi de öyle. Sen bana bugün çok uzun süre önce çekmiş olduğum bir videoyu attın. Sen beni uzun süredir tanıyor muydun? Ben takip ediyordum seni. Ben YouTube'da bu İngiltere sokaklarında. Ha, İngiltere gece hayatı falan Evet, çekmiştim. o gece hayatıyla ben seni tanıdım. Hadi ya. Aynen. Vay be, onlar demek ki kızlar da izliyormuş. Erkekler. Görün. Sadece erkekler mi izliyor? Genelde sadece erkekler izliyor gibi hissediyorum. Çünkü hep yoruma erkekler atıyor. Kadın hani 10 tane atıyorsa erkekler 100 tane atıyor mesela. Yani hanımefendilerden bekliyoruz yorumu. Yazın hanımefendiler. Bak sen izliyordun mesela, hiç yorum attın mı? Hayır, hiç Gördün mü? yapmadım. Bak gördün mü? Şahidi bu da. Ama Instagram'da Danimarka'ya geliyorum, hatta Kopenhag'da şu tarihte olacağım dediğin zaman Evet, direkt yazdım. o zaman yazdım. Vallahi aynen. helal olsun. Teşekkür Denk ederim. geldi, evet. Şimdi burası gidiyor böyle herhalde. Aynen, burası gidiyor. Ya bu Danimarka ne kadar güzel şehirmiş ya. Yani ben bayıldım buraya. Yani Danimarka'yı o yüzden seviyorum. İçip eğleniyorlar. Hep içip eğleniyorlar. Bunlar hep içiyor galiba. Hep içiyor bunlar. Hep bira aynen. içiyor. Hiçbir şey de olmuyor bunlar. Yıkılmıyorlar. Yok. Dün yanımda içtiler, ben yıkılıyordum az daha, onlara hiçbir şey olmadı. Onlar benden iki katı fazla içti bir de. Onlar çok içiyorlar ya. Abi bu kadar Vallahi. içilmez ama ya. Aarhus mu daha güzel, burası mı? Ben Aarhusçuyum. Aarhus. Aynen. Ya burası, ya şöyle, ben aslında Çanakkale'liyim. İstanbul'dan geliyorum. Direkt şehir hayatı Bayıyor seni. artık baydı yani, evet. Orası biraz daha köyümsü tarzda mı? Aarhus da şehir ama ya Çanakkale gibi aslında. Aarhus'u ben Çanakkale'ye benzetiyorum. Deniz de var mı orada? Var. Yine aynen Kopenhag'da nasıl denize giriyorlarsa Aarhus'ta da giriyorlar. Kanal var. Kanalın etrafında kafeler var. Klasik Publar Avrupa. var. Aynen, orada takılıyorlar. Aarhus küçük öğrenci yeri daha çok. Kopenhag daha böyle keşmekeş arayayım, hani İstanbul'a gideyim kafasında Balatlar, olanlar. Galatalar, aynen böyle. Aynen. Onlar buraya geliyor. Şehir hayatı. Ama Aarhus daha böyle. Ya aslında ailen varsa, birileriyle yaşıyorsan, Aarhus dışında yaşıyorlar. Hatta küçük yerleşim yerlerinde. Zaten Evi arabayla oluyor, tek tek bahçesi gidiyorlar. oluyor. Şehir yakın zaten, arabayla, trenle ya da birbirlerine çok destek oluyorlar. Bir yere içmeye gidiyorlar diyelim. Birbirine hani take care, yani bakıyor. Bakıyorlar. Türkçe bitmiş. Take care, you know. You Ha, know what I'm güzel saying? Siz Türkler ne söylersiniz? Şşş,
Hiçbir şey kaybetmeyin Nurçe. Hayır hayır. Lütfen. Çok önemli. Ben de yapıyorum bazen de. Hani date'e çıktınız mı falan. Hani date çıkmak ne işte görüştünüz. Ama ağza giriyor yani bir şekilde bizi yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Ediyorlar. Senin Vallahi. bisikletin niye yok ya? Sen koskoca Danimarkalısın ya. Evet ben araba Araban var mı? araba aldım ben aynen arabam var. Hayırlısı olsun. Arabalar pahalı mı? Ucuz mu burada? Hepsi iyi araba çünkü. Hiç kötü araba görmedim ben burada. Kopenhag'daki arabalar daha şık. Ne aldın araba bu arada? Hayırlısı olsun. Cupra aldım ben. Teşekkür ederim. Cupra Elektrikli. Seat mi oluyordu? Cupra Volkswagen. Volkswagen Cupra mı? Evet. Emin misin kız? Çok eminim. Ben hiç emin değilim. Çok eminim. Eminim. Arabadan o kadar anlamıyorum o derece. Bak Ben gördüğüm de. en kötü araba bu olabilir. Golf. Evet. Hani Arabaya önem vermiyorlar. Yani giderleri ne kadar kısarlarsa yani yaşam kalitesi ve para biriktirmeye bakıyorlar. ve çok pahalı burası. Burası pahalı. Acayip pahalı bir yer Burası ya. pahalı. Ulan sandviç 12 euro olur mu? 15 euro. Ben çevirmiyorum da. Çevirme. Gözümü kapatıyorum böyle veriyorum kartı. Allah Allah. Biz ne yapalım? Ya mesela İspanya'ya tatile gidiyorum. İşte 2 hafta önce Mallorca'daydım. Bir hafta önce Kanarya Adası'ndaydım. Ve çok ucuz geliyor. O kadar Tabii ucuz ki buraya dünya. göre bak Amerika buradan daha ucuz. Çok enteresan bir yermiş. Amerikalılarla konuştum. Çocuğun biri Kaliforniyalı. Bir tane de kız vardı. Çocuk diyor ki ben diyor şaşırdım ya diyor. Yani biz Amerika'da bu kadar para harcamıyorduk dedi. Dedim kardeşim welcome to Kopenhag yani. Hani akıllı ol dedim. Burası pahalı gerçekten. Vay be çok iyi. Aynen. Bence bisikletleri alalım biz gidelim bir yere. Gidelim. Kristanya'ya gittin mi sen? Ben evet burada turistik gezimi yaptım. Yaptın. Ama gezebiliriz. Orası da güzel görmen Güzel mi? olur. Orayı tam çekemiyormuşuz ama bakarız. Hadi Ben gidelim. gayet fotoğraf falan çektim Çektin ya. mi? Bence bir şey olmaz. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yoruldum, elim yoruldu. Şimdi buradaki Türk abimiz bize sağ olsun Tunuslu arkadaşıyla tanıştırdı. O da bize müzik yapacak. So what's your name man? Miras. You're from Tunisia? I'm from Tunisia. Ah, you speak Arabic or French? I do. Both I of speak them. Both. Yeah. Both. Yeah. And also Danish? A little. Yeah. Oh, you're very good, bro. We're gonna play together. Perfect, man. I'm really excited. Thank you so much. It's peaceful, man. Çok iyi bir ortamdayız şu an arkadaşlar. Türk abimize teşekkür ederiz. İsimsiz kahraman. Şimdi beraber de çalacaklar. You finished? Thank you so much. Arkadaş da akor yapıyor galiba. Heh, ördekler de müziğe geldi. Ortamın güzelliğine baksanıza ya. Perfect one. Really. It was perfect. Thank you so much, guys. Şimdi dostlar, Kristanya inanılmaz güzel geçti. Oradaki tanışmış olduğumuz Türk abi sağ olsun bize her şeyi anlattı. Sezer kardeşim dedi, ben dedi 20 yıldır böyle kendimi soyutladım dedi hayattan. Orada yaşadım dedi. Bayağıdır da orada hayatımda çok iyi tecrübeler oldu dedi. O yüzden böyle yüzümü göstermek, ismimi söylemek istemiyorum dedi. Abi dedim anlayışla karşılarım. Bizi de sağ olsun inanılmaz güzel doğanın içine götürdü. Hamamına, sanatla ilgili yapılan yerlere bir tane adam vardı mesela köpeğiyle. Orada tablolar falan vardı. Onları
çizmişti. Oradaki insanlarla tanıştırdı falan. Müzik yapıldı. İnanılmaz güzel bir müzikti. Ruhumuza işledi. Tunuslu ve Almandı yanlış hatırlamıyorsam çocuk. Biri gitar çaldı, biri o ismini bilmiyorum. Siz yazarsınız yorumlara arkadaşlar. Mükemmeldi ya. Hani Kopenhag'a geldiğimdeki yaşadığım en iyi deneyim Kristanya'daki o Türk abiyle tanışıp bizi onun gezdirmesi oldu ki her zaman söylerim. Yani bir yere gittiğinde yapabileceğin en iyi şey oranın yerlisini bulup onunla gezebilmek. Çünkü sen Google'dan, ChatGPT'den ya da başka yerden anlatabildiğin kadar varsın. O yüzden yereli bulduktan sonra değerlendirmesi gerçekten çok önemliydi bizler için. Böyle bir şey oldu. Sonra bitirdik. Nurçe'ye de veda ettim oradayken. Sonra geldim burada yemek yemeye başladım arkadaşlar. Burada açık büfe pizza yiyebiliyorsunuz sınırsız şekilde. İçeceğinizi orada bardan alıp burada da salatanızı, makarnanızı, ben öyle bir şeyler aldım, yiyebiliyorsunuz. Sınırsız şekilde, hiçbir şekilde hani kardeşim bırak artık yeme demiyorlar. 169 ya da 169 olması lazım. Koronu verip burada sınırsız yiyebiliyorsunuz. Çok ucuz. Neden çok ucuz? Çünkü dışarıda bir tane sandviçe 139 alıyorlar. Çıldırmışlar. Çok pahalı Danimarka. O yüzden geldiğinizde hazırlıklı olun. Bence hostelden yiyin. Tabii ki de pizza çok yararlı bir şey değil. Hani yiyebiliyorsanız daha güzel şeyler yiyin ama bütçeli gezecekseniz de haberiniz olsun. Burada çok güzel restoranlar falan da var. Gidebilirsiniz. Ben biraz daha hostelde kalmayı tercih ettim bu sefer. Öyle. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Çok içten keyifli hissettiğim bir video oldu benim için de. 20 kilometre yürümüşüm. Yaklaşık 20-25 bin adımlık falan böyle bir yolum olmuş. 25 bin adım olsa gerek. Beğenirseniz, yorumda yaparsanız ne hala arkadaşlar. Hepinize Danimarka'dan, Kopenhag'dan sevgiler. Yeni ülkemiz nereden? İsveç'ten devam edeceğiz. O yüzden kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Bir tane de yorum bırakırsanız müthiş olur. Bana afiyet olsun. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bir tane tadalım. Allah. Pizza en iyisi değil, kötü de değil. Yiyebilirsiniz. Afiyetler olsun.